ekledikten sonra 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum ve tatlılarımın üzerine gezdiriyorum. Daha sonra önceden ısıtmış olduğum 280 derecelik fırına gönderiyorum. Herkese merhaba, mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz diyorum ve bugün sizlerle birlikte bu sefer de sonucuna benim bile hayran kaldım ve çok şaşırdım. Dubai baklava tarifini paylaşacağım. Gerçekten çok lezzetli oldu ve o kadar hafif ki anlatamam size. Şu aradaki püf noktaları kaçırmamanızı tavsiye ediyorum ve hemen tarife geçiyorum. Öncelikle şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Bunun için 1,5 bardağı suya 1 su bardağı şeker ilave ediyorum ve 1 dilim limonu da ekledikten sonra şerbetimi kaynamaya bırakıyorum. Şerbetim 20 dakika kaynadı. Ocağımın altını kapatmadan önce kıvamını bakmak ve size de göstermek istiyorum. Böyle kaşığıma aldım. Fazlasını döktükten sonra kenara alıyorum ve şerbetimin iyice soğumasını bekliyorum. Şerbetim iyice soğudu gördüğünüz gibi. En son kalan damlayı böyle tırnağımın üstüne damlatıyorum. O damla aşağı akmazsa tamam demektir. Artık şerbetimin altını kapatıyorum ve kenara alıp şerbetimin iyice soğumasını bekliyorum. Evet, şerbetimiz soğurken biz şimdi hamurunu hazırlıyoruz. Bunun için 1 çay bardağı süt, 1 çay bardağı ılık su, 1 yumurta, 1 yemek kaşığı sirke, 1 çay bardağı sıvı yağ, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 çimdik de tuz ekledikten sonra bütün malzemeleri karıştırıyorum ve ilk etapta 3 su bardağı una, yarım paket kabartma tozunu ekledikten sonra karıştırarak unumu kontrollü bir şekilde eklemeye devam ediyorum. Hamurumuzun kıvamı ele yapışan ve kulak memesinden bir tık yumuşak bir hamur olması gerekiyor. Burası çok önemli. Bu arada bir hatırlatma yapmak istiyorum arkadaşlar. Eğer videomu beğenirseniz beğenmeyi ve bir sonraki videolarımdan haberdar olmak için bildirimleri açıp kanalıma ücretsiz abone olursanız çok mutlu olurum. Yorumlarınızı da çok merak ediyorum. Beni yorumsuz bırakmayın inşallah. Bir de beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip etmek isterseniz eğer Rahma Baylan olarak aramanız yeterli olacaktır. Evet arkadaşlar, hamurumu yoğurduktan sonra kıvamını daha iyi hissedebilmem için masamın üzerine alıyorum ve bir kere yoğurduktan sonra üzerini kapatıyorum. Ortalığı toplayana kadar sadece 2 dakika bekledikten sonra tekrar yoğurmaya başlıyorum. Bu sayede hamurumuzun kıvamı çok çabuk şekilde hem pürüzsüz hem de kaliteli bir hamur olacaktır. Evet, hamurumu güzelce yoğurdum. Bu aşamadan sonra hamur kesme aletiyle bu şekilde parçalara bölüyorum. Ve her parçayı bezeler haline getirip tepsiye yerleştirdikten sonra üzerine kapatıyorum ve yaklaşık 1-2 saat dinlendiriyorum. Sonunda gayet güzel dinlendi ve gördüğünüz gibi gayet rahat açılıyor. Bu aşamadan sonra merdane yardımıyla pasta tabağı büyüklüğünde açıyorum ve 5 kat olacak şekilde 2 grup hazırlıyorum. Bu arada katlarımızı dizerken aralarına nişasta serpmeyi unutmuyoruz. Evet, gördüğünüz gibi nişastaları serptikten sonra tekrar merdane yardımıyla bu şekilde orantılı olarak 40 santim büyüklüğünde açıyorum. Ara ara diğer yüzünü de çeviriyoruz ki bütün katlar dengeli açılsın. Beş yufkamı 40 santim büyüklüğünde açtım. Şimdi her katını bu şekilde ayırıyorum. Gördüğünüz gibi nişastalı olduğu için gayet rahat ayrılıyor. Kesinlikle yapışma falan yok. Bu aşamadan sonra her yufkamın üstüne tekrardan nişastayı bu şekilde çiseleyerek, çok fazla değil, sadece bu şekilde çiseleyerek üst üste tekrar diziyorum. Evet, 5 yufkamı üst üste tekrar dizdikten sonra oklava yardımıyla gördüğünüz gibi açmaya devam ediyorum. Bu aşamayı kesinlikle zor olarak düşünmeyin. İnanılmaz kolay. Böyle oklavaya tek tek sardıktan sonra zaten aralarında da nişasta olduğu için ve hamurumuz da gayet güzel dinlendiği için gördüğünüz gibi bu hareketlerle yaptığınız zaman çok güzel açılıyor ve tam istediğimiz inceliğe kavuşuyor. Ve siz de göreceksiniz, asla birbirine yapışmıyor.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi baklava yufkalarımı açtım. Bakar mısınız inceliğine? Gerçekten tül gibi oldu. Emin olun hiç çok fazla uğraşmadım. Çok çabuk şekilde açıldı yufkalar. Bakar mısınız? Yazılar resmen görünüyor. Evet, bu aşamada muntazam bir şekilde bütün yufkaları üst üste diziyorum tekrar. Daha sonra düzgün kesilmesi için ben oklavadan yardım alıyorum. Böyle 3 parmak kalınlığında kesiyorum. Ve kestiğim her katı birbirinin üstüne yerleştiriyorum. Yani yufkalarımız 5 adet olunca toplamda 15 kat yufka olmuş oluyor. Evet, 15 katlı ilk grubumu yaptım. Onu kenara alıyorum ve geri kalan yufkamı da aynı şekilde kesmeye devam ediyorum. Bu aşamada şöbiyetlerinizin biraz daha küçük olmasını isterseniz eğer 2 parmak kalınlığında da kesebilirsiniz. Evet, bu aşamada yufkalarımı üçgen olarak uçtan katlıyorum ve tam dibinden kesiyorum gördüğünüz gibi. Bu tatlıyı bu şekilde dilerseniz normal bildiğimiz şöbiyet baklavası da yapabilirsiniz. Hem hamuru aynı hem de yapılış şekli. Ben bunu bu sefer Dubai tatlısı olarak denemek istedim. Ama gerçekten muhteşem bir sonuç oldu. Evet, kestiğim her üçgeni muntazam bir şekilde fırın tepsime yerleştiriyorum. Evet arkadaşlar, tatlımı yaptım. Şimdi yağını hazırlıyoruz. 125 gram tereyağımı güzelce erittikten sonra 1 çay bardağı da sıvı yağ ilave ediyorum ve tatlılarımın üzerine gezdiriyorum. Daha sonra önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik fırına gönderiyorum ve altı üstü dengeli şekilde kızarana kadar pişiriyorum. Evet, tatlımız pişerken diğer taraftan da kadayıf harcımızı hazırlıyoruz. 2 su bardağı kavrulmuş kadayıfımı tavama aldım ve 1 yemek kaşığı tereyağı da ekledikten sonra sadece tereyağım eriyene kadar kavuruyoruz. Zaten kadayıflar kavrulduğu için çok fazla kavurmaya gerek yok. Ama taze kadayıf kullanacaksanız eğer altın sarısı rengini alana kadar kavuralım lütfen. Evet, şimdi kadayıfımızı tatlandırma aşamasına geçiyoruz. Bunun için 1 yemek kaşığı tahin, 2 dolu yemek kaşığı da fıstık ezmesini ekliyorum ve karıştırıyorum. Evet, gördüğünüz gibi kadayıf harcım hazır. Bu aşamadan sonra kenara alıyorum ve soğumaya bırakıyorum. Diğer taraftan da tatlıma bakar mısınız? Kağıt gibiydi. Bakın ne kadar güzel kabardık. Hele katların güzelliğine bakın. Resmen tek tek sayılıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tatlımı fırından çıkardım. Üzerinin bu şekilde altın sarısı olması gerekiyor. Çok fazla kızartmaya gerek yok. Bu aşamadan sonra hem tatlım hem de kadayıf gayet güzel soğudu. Şimdi içini dolduruyorum. Ne kadar kırılgan olduğuna bakar mısınız? Burada gerçekten çok korkuyorum ikiye bölünecek diye. Çünkü o kadar güzel kıyır kıyır ve çıtır çıtır oldu ki baklava, anlatamam size. Gördüğünüz gibi baklavalarımın orta katına kadayıflarımı gayet güzel doldurdum. Bu aşamadan sonra soğuyan şerbetimi sadece üzerine bu şekilde gezdiriyorum. Çok fazla gezdirmiyoruz. Burası çok önemli. Bu arada artan şerbetimiz veya hamurumuz da olursa hamurumuzu buzluğa atıp daha sonra kullanmak üzere çıkartabilirsiniz. Hiçbir şekilde sorun olmuyor, emin olun. Şerbeti de aynı şekilde buzdolabında aylarca saklayabilirsiniz. Kesinlikle bozulma falan olmuyor. Evet arkadaşlar, tatlımızın son aşamasına geldik. Bu aşamadan sonra tatlımızı daha önceden benmari usulü 2 paket bitter, 2 paket sütlü çikolatayı erittim ve tatlımı gördüğünüz gibi kenarlarına bu şekilde önce çikolataya sonra da fıstığa batırıyorum. Bu aşamayı dilerseniz çikolatayı tatlımızın tamamını bulayabilirsiniz. Öyle de gayet güzel olur.
Tepside çok karışık görünüyordu. O yüzden daha sade görünmesi için bu şekilde sunum yaptım. Şuraya bakın, inanılmaz lezzetli görünüyor. Zaten baklavanın çıtırlığını anlatamam. Muhteşem oldu. Şuraya bakar mısınız? Of of, dağılıyor, resmen dağılıyor. Hemen şimdi sizin için bir tanesinin tadına bakacağım ama hangisine bakacağım çok kararsızım. Çıtırtıyı özellikle dinlemenizi istiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. İnanın şerbetle birlikte ağırlaştığını düşündüm ama dengeyi o kadar çok güzel ayarlamışım ki inanılmaz lezzetli. Harika, şu an aç karnına bunu yiyorum. Ay çok güzel.